Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Green Hell'de hayatta kalmanın en önemli yollarından biri avlanmayı öğrenmek. Ama merak etmeyin, karmaşık tuzaklar kurmanıza gerek yok. Bu videoda sadece basit bir mızrak yaparak nasıl hızlıca avlanabileceğinizi ve protein seviyesini yüksek tutabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar, bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, öncelikle avlanmak için bize gereken şey oyunun başlarında bir mızrak. Bir mızrakla avcılık yapabileceğiz. Bunun için de uzun sopa gerekiyor bize arkadaşlar. Bu uzun sopaları şu görmüş olduğunuz ağaçlardan elde edebiliyoruz. Bu ağaçları baltayla, ince ağaç da olabilir arkadaşlar. Mesela kalın ağaçtan kütük de çıkıyor ayrıca ama ince ağaçlar var. Mesela şurada gördüğünüz gibi bakın, bunlar ince ağaçlar. Bu ince ağaçlara vurduğunuzda baltayla bu ince ağaçları kestiğimizde bunlardan da uzun sopalar elde edebiliyoruz. Bununla basit bir mızrak yapacağız. Öncelikle bu basit mızrak bizim işimizi görecek. Sadece uzun sopa yeterli bunun için. Üretim kısmına geliyoruz. Uzun sopayı alıp bakın, zayıf mızrak diyor. Bu mızrağı yaptığımızda zayıf mızrak. Zayıf mızrak burada benim çantamda mevcut zaten arkadaşlar. Bunu yapmayı da bu şekilde göstermiş olduk. Bu da zayıf mızrağımız. Bununla avlanma yapabiliyoruz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Şöyle bakın. Mızrak elimizde. Şu kısımda pekari denilen hayvanlar geziyor. Bakın öncelikle. Bunları kafasından vurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları kafasından vurursanız tek vuruşta etkisiz hale getiriyorsunuz. Bakın arkadaşlar, bu mesela şimdi bunu bu şekilde arkadan vurduğunuz zaman kaçacak bu. Yani tekte etkisiz hale getiremediniz bunu. Bu kaçtı. Bir süre sonra bu ya kaybolacak ya arayacaksınız bunu, bir yerde düşüyor. Düştüğü yerde yine etini alabilirsiniz ama biraz uğraştırıyor. Aramanız gerekiyor. Ararken önünüze yılan falan çıkarsa zehirlenebilirsiniz. Dolayısıyla bakın kaçtı, şu anda mesela bulamıyoruz. Bu bir yere düştü muhtemelen veyahut da yaralandı. Dediğim gibi en basit yöntemi zayıf bir mızrakla kafasından tek vuruşta etkisiz hale getirmek. Bakın kafasından vurduk ve tekte etkisiz hale getirdik. Basılı tuttuğunuz zaman bunu işleyeceğiz ve etlerini çantamıza alacağız. Aynı zamanda bu hayvandan kemik de çıkıyor. Et ve kemik almış olduk. Çantamızı açıyoruz hemen. Et kısmına da geldiğimiz zaman 3 adet et elde etmiş oluyoruz. Hemen ateşimizin olduğu bölgeye giderek bu etleri pişiriyoruz. Ve etlerimizi bu şekilde direkt ekleyebiliyoruz. Kamp ateşinin olduğu yerde 2 tane ekleme yeri mevcut. Buralara ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bir süre sonra bu etler pişmiş olacak ve bu etleri niçin bize gerekiyor bu etler? Bakın şu saat kısmına geldiğimiz zaman kırmızı olan bu bölge protein sağlıyor bize. Bu protein barını yükseltmemiz için ve bu etler gerekli bize ve bu etleri de elde etmemiz için avcılık yapmamız gerekiyor. Oyunun başlarında olan arkadaşlar, özellikle oyunu hiç bilmeyen, yeni başlayan arkadaşlar bu avcılık konusunda zorlanabiliyorlar. Bakın şu anda bu etleri piştikten sonra çantamıza alıyoruz ve çantamızı açalım. Evet, bakın pişti şu anda. Bizim protein seviyesine baktığımız zaman neredeyse yarıya inmiş. Neredeyse yarıya inmiş arkadaşlar. Şimdi buradan yiyelim. Bakalım ne kadar bir protein sağlıyor bize. Bakın sağ tarafta gördüğünüz gibi 60 protein, 16 yağ, 15 de enerji sağladı. Bu çok iyi bir rakam arkadaşlar. Bakın protein fullendi. Yağ seviyemiz de yükseldi. Neredeyse o da fullendi. 3 tane et çıktı bu hayvandan. Bakın ben daha önce av yaptım. Kapibara eti de var. Buna da bakalım. Bakın altta bunun sağladığı seviyelerde
yazıyor. 68 protein, 20 yağ, 15 enerji, 5 akıl sağlığı. Bu kapibara eti daha iyi. Daha iyi, daha fazla protein, yağ, enerji sağlıyor arkadaşlar. Ama pekari denilen hayvanla da oyunun başlarında protein seviyesini yükseltebilirsiniz. Evet arkadaşlar, protein sorununu ortadan kaldırdığımıza göre karbonhidrat sorununu da kolay bir şekilde ortadan kaldırmanın yolu var. Muz ağaçlarını bulacaksınız arkadaşlar. Bakın benim bulunduğum bu bölgede muz ağaçları var. Şunlar muz ağacıdır. Burada muz ağaçları var. Buradan muzlara geliyoruz arkadaşlar. Bu muzları dilersek çantamıza alabiliyoruz bu şekilde. Çantamıza aldığımızda bakalım, daha önce almış olduğum muzlar var. Bu muzlar bakın burada bozuldular arkadaşlar. Bunları yemediğim için bir süre sonra bunlar bozuluyorlar. Bunları işleyebilirsiniz. Bunları işledikten sonra larva elde ediyorsunuz. Bu larvalarda balık için yem olarak kullanabiliyorsunuz bu larvaları. Evet, şimdi muzumuzu bakın burada seviyesi gösteriyor seviyesini. Ne kadar karbonhidrat sağladığı altta yazıyor. 25 karbonhidrat sağlıyor arkadaşlar. Bakın şimdi karbonhidrat seviyemiz de yarıya düşmüş. Şimdi yiyoruz bunu. Muzu yedikten sonra karbonhidrat seviyemize yükseldi bakın. Yağ seviyesini de etlerden sağlayabiliriz demiştik. Yağ seviyesini hızlıca yükseltmenin yine kolay bir yöntemi var. Şu palmiye ağaçlarının altında bilinmeyen fındıklar var. Bu fındıklar yağ seviyesini yükseltiyor. 15 yağ sağlıyor. 2 tane düşüyor bunlardan. Bakın ikisini yediğinizde 35 yağ sağladı ve yarım olan yağ seviyemizi yükseltmiş oldu. Aynı zamanda şu büyük olan ağaçların altında Brezilya fındıkları var arkadaşlar. Bakın şu Brezilya fındığı. Bunu aldığınızda hatta 2 tane oluyor bakın. Burada bir tane daha aldım. Ancak bu Brezilya fındıklarını öncelikle işlemeniz gerekiyor. Buradan işliyorsunuz arkadaşlar. Bu Brezilya fındığının kasesi buraya ayrılıyor bakın. Brezilya fındığının yenilen kısmı ise yiyeceklerin olduğu yere, çantamızdaki yiyeceklerin olduğu yere geliyor arkadaşlar. Bakın burada. Bu ne kadar yağ sağlıyor? Bakın üzerine geldiğimizde altta yazıyor. Aynı zamanda çok az miktarda bir protein de sağlamış oluyor. 2 protein 35 yağ seviyesi sağlıyor arkadaşlar. 1 karbonhidrat, 2 akıl sağlığı. Bu Brezilya fındığını da büyük ağaçların altında, şu büyük ağaçların dibinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu Brezilya fındığı, yani yağ seviyeniz tamamen düşmüş olsa bile bu ikisini yediğinizde tamamen fullemiş olursunuz yağ seviyesini. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Green Hell'de avlanmak ve hayatta kalmak aslında oldukça basit. Sadece bir mızrakla hızlıca avlanabilir ve protein seviyesini yüksek tutabilirsiniz. Ayrıca yağ, karbonhidrat ve su seviyelerini de kolayca yüksek tutarak hayatta kalma şansınızı artırabilirsiniz. Eğer rehberi faydalı bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.